Merhaba dostlar, Uzak Sanat'ın Sil Baştan Yazarlık serisinde 8. videodayız. Bu videoda bir önceki videoda da söylediğim gibi gerçeğin bir sınıflandırmasını yapmaya çalışacağız. Gerçek denen şey hakkında eğer bir fikrimiz yoksa, bir bakış açımız oluşmamışsa, bir yerlerden gerçeğe dair çeşitli fikirler dinleyip veya bulup veya bunun üzerine düşünüp bir izlenim edinmemişsek, yazdığımız şeylerin elle tutulur bir yanı olmayacaktır. Daha doğrusu dişe dokunur şeyler yazmak istiyorsak gerçeğe dair bir fikrimizin olması gerekiyor. Ben kendi sınıflandırmamı size sunmadan önce Immanuel Kant'ın yapmış olduğu bir sınıflandırmayı sizlerle paylaşacağım. Böylece neden sınıflandırma yapıyoruz, neden bu şekilde anlamaya çalışıyoruz onu daha iyi görmüş olacağız diye düşünüyorum. Vakit kaybetmeden başlayalım. Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi adlı eserine şöyle başlar. Eski Yunan felsefesi 3 bilime ayrılıyordu. Fizik, etik ve mantık. Kant bu bölümlendirmenin kendisi için yeterli olduğunu söyler ve sınıflandırmaya buradan başlar. Kant'a göre her akıl bilgisi ya içeriklidir ve bir nesneyi ele alır ya da biçimseldir ve nesnelerde ayrım yapmaksızın anlama yetisini kullanarak aklın yalnız biçimiyle ve düşünmenin genel kurallarıyla uğraşır. Kant, biçimsel bilgiye dayanan felsefeye biçimsel felsefe yani mantık der, içerikli bilgiye dayanan felsefeye de içerikli felsefe der. İçerikli felsefenin içeriği nedir? Ayrı ayrı nesnelerdir, her bir nesne. Doğal olarak bu felsefe her bir nesneyi ve o nesnelerin bağlı olduğu yasaları inceler. Kant bu içerikli felsefeyi ikiye ayırır. Birincisi doğa yasaları, ikincisi ise özgürlüğün yasaları olarak karşımıza çıkar. Doğa yasaları içinde yaşadığımız doğanın, evrenin yasalarıdır ve bu yasalarla ilgilenen alan fiziktir. Özgürlüğün yasaları ise doğanın içinde yaşayan, kendi varlığını fark etmiş, aklı olan bir canlı olarak insanın özgürlüğünün yasalarıdır. Kant aslında bu eserinde özgürlüğün yasalarının sadece insanın değil, aynı zamanda insan gibi akıllı olan, kendi varlığını fark etmiş herhangi bir varlığın da özgürlüğünü kapsadığını söyler. Peki özgürlüğün yasalarının adı nedir? İşte o da etik. Kant ayrıca fiziğe doğa öğretisi, etiğe de ahlak öğretisi der. Böylece en başta kabul ettiği fizik, etik ve mantık üçlüsünü kendi tablosunda bir yerlere yerleştirmiş oluyor Immanuel Kant. Kant daha sonra hem doğa yasalarına dayanan hem de özgürlüğün yasalarına dayanan felsefenin kendi içinde deneysel yanlarının, deneysel kısımlarının olabileceğini söyler. Bu sebeple deneyin temellerine dayanan her felsefeye deneysel felsefe, öğretilerini yalnızca a priori ilkelerden çıkartıp sunana ise saf felsefe diyor. Saf felsefe ise sırf biçimsel olduğu zaman mantık, anlama yetisinin belirli nesneleriyle yetindiği zamansa metafizik oluyor. Böylece Kant ikili bir metafiziği, doğa metafiziği ile ahlak metafiziğini, daha doğrusu kendi deyimiyle bunların idesini ortaya çıkartıyor. Hem fiziği deneysel ve akılsal olarak ayırıyor, hem de etiği deneysel ve akılsal olarak ayırıyor. Ama bu kitapta ahlakı temellendirmeye çalıştığı için fiziği bir kenara bırakıp etiğe odaklanıyor. Etiği de deneysel ve akılsal olarak ayırıp deneysel kısmına pratik antropoloji, akılsal kısmına ise ahlak diyor. Böylece Kant artık bu kitapta ahlaktan bahsetmeye başlıyor. Kant'ın bu sınıflandırması bize aklın bilgisinin bir tablosunu sunuyor. Aklın bilgisi ise bizim kendi gerçeklik dünyamızın ta kendisi. Çünkü gerçeklik dediğimiz şeyi aklımızla algılıyoruz. Aklımız oyunlar oynayabilen bir malzeme. O sebeple örneğin ben masada bir bardak görüyorum dediğimde orada bir bardak olmayabilir. Fakat benim bardak görüyor olduğum hala benim gerçeklik dünyama göre doğru olabilir. Doğru dediğimiz şey biliyorsunuz gerçeğe uygun olan şey. Yani orada bir bardak varsa ve ben bir bardak var diyorsam benim bardak var demem doğru olmuş oluyor. Fakat ben orada bir bardak görüyorum
dediğim zaman orada bardak olmasa bile ben gerçekten bir bardak görüyor olabilirim. Yani bu gerçek olabilir. İşte ifade dediğimiz, anlatma dediğimiz şey insanın kendi gerçeklik dünyasıyla birebir ilişkili. Hayalet gören bir insan, hayalet denen bir şey olmasa dahi gerçekten bir hayalet görüyor olabilir. Onun aklının bilgisi bu şekilde olduğu için bu gerçek olabilir. İnsanın kendini ifade etmesi, doğruları söylemesi, gerçeğe uygun anlatması aslında bilimin gerçeği araştırmasıyla biraz farklı. İşte burada aklın insana oyun oynayan bir malzeme olmasından ötürü insan geçmişten beri nesnelere tek tek yönelerek orada gerçekten bir bardak olup olmadığını bize emin bir şekilde gösteren yöntemler aramıştır. Yani onu deneysel süreçlere tabi tutan, emin olmamızı sağlayan yöntemler üretmiştir. Kant'ın yaptığı sınıflandırmada da bu çaba var. Yani deneysel olanla tamamen deneyden uzak, aklın yetilerinden kaynaklanan bilgiyi birbirinden ayırmak istiyor. Peki bizim bir yazar olarak, yazar olmak isteyen birisi olarak gerçeğe dair nasıl bir sınıflandırma işimize yarar? Kant'ın yaptığı bu sınıflandırma bilimin veya felsefenin genel olarak gerçekliği, aklın bilgisini anlamak için işe yarayabilir. Ama bir yazar için pek kullanışlı değil gibi görünüyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü bir yazar yazmak için niyetlendiğinde, yazma işine başladığında hem çevresinden dışarıya doğru uzanan bir evren hem de aklının içinden geriye doğru, içeriye doğru uzanan bir evren ile yüzleşir. Peki bunu nasıl sınıflandırabiliriz? Yazarın gerçeğini nasıl ortaya koyabiliriz? Bunu tablolaştırmaya çalışalım. Şimdi diyelim ki yazmaya niyetlendiniz, evdesiniz, pencerenin önüne gittiniz. Etrafa bakıyorsunuz. Dışarıda ağaçlar var, kuş sesleri geliyor veya inşaat çalışması var, onun sesleri geliyor. Odada öğlen yapmış olduğunuz yemeğin kokuları var. Elinizde plastik bir kalem var, onu çeviriyorsunuz. Sürekli onun plastik yapısını hissediyorsunuz. İşte anlatmak istediğim şey şu. Duyu organlarınız size içinde bulunduğunuz evrenle ilgili veriler sunmaya başlıyor. Dokunmak, koklamak, işitmek, görmek ve tatmak. Bütün bunların hepsi çevrenizdeki gerçekliğe dair şahit olduğunuz, tanık olduğunuz deneyimler yaşatıyor size. Doğal olarak, ilk olarak karşılaştığınız ve size en doğal şekilde ulaşan gerçeklik, duyu organlarınızda algıladığınız, tanık olduğunuz gerçeklik olmuş oluyor. Tanık olduğunuz gerçeklik, onu yazarken hem okuyucuya hem de size bambaşka imkanlar sunar. Örneğin biri çığlık atıyordu dediğinizde, bunu okuyan kişi o çığlığı sizin duyduğunuzu fark ettiği için sizin tanık olduğunuz bir eylemi okuyacak, onun için bunun tadı başka olacaktır. Tanık olduğunuz bir şeyi yazmak veya yazdığınız bir karakterin tanık olduğu şeyleri anlatmak, tanık olma hissini aktaran herhangi bir yöntemle ifadelerinizi kurmak, okuyucuda başka hisler yaratacaktır. Tanık olduğumuz gerçeklerin hemen dışında bir gerçeklik evreni daha vardır. Bu da başkalarının ve başka şeylerin sonradan bilgisine ulaştığımız gerçekleridir. Yani inanca dayalı gerçekler. Bu gerçeklik türü okuyucu için tanık olma hissinden ayrıdır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişini görmedik, tanık olmadık. Ama onu tarih kitaplarından okurken, birilerinden anlatı olarak işitirken bambaşka bir hisle dolarız. Bunu bir filmde gördüğümüzde bunun çok eskilerde yaşanmış bir olay olması ve birilerinin bunu bize aktarmış olması başka bir his yaratır. Bu inandırıldığımız bir gerçektir. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütüp yürütmediğini bilmiyoruz ama bize öyle söyleniyor. Buna inanıyoruz. Bunun belgelerinin olması veya belgesiz olarak tanıklar aracılığıyla bize ulaşmış olması verdiği hissiyatı değiştirebilir.
Ama sonuç olarak şahit olmadığımız, tanık olmadığımız bir gerçeklik şeklinde bize ulaştığı için bir önceki gerçeklik evrenine ait değildir. Öte yandan örneğin bir köpeğin hikayesini, Hachiko'nun hikayesini işittiğimizde bu köpeğin her gün metro durağına gittiğini kim tespit etmiştir? Bu sadakati kim takip etmiştir de bu şekilde bize hikaye olarak aktarıyordur? Bunları düşünmeyiz. Hikayenin tadına bakarız. Diyelim ki bir gün okula gitmediniz ve sizin tam gitmediğiniz o gün okulda acayip heyecanlı olaylar gerçekleşti. Sonradan size o olayları anlattılar. Acaba o gün gitmiş olmayı mı tercih ederdiniz yoksa o olayları sonradan arkadaşlarınızdan tek tek dinlemek mi size daha keyifli gelir? Bu iki seçeneği beraber düşünerek tanık olunan gerçeklerle inandırılmış olduğumuz gerçekler arasında bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Kendiniz de birçok örnek üreterek bu iki gerçeklik alanının anlatılarınıza, eserlerinize nasıl yansıyabileceğini hayal edebilirsiniz. Bu gerçeklik alanımız araştırmalarımızla, başkalarından işitmemizle veya farklı yöntemlerle sonradan bilgisine ulaştığımız başkalarının ve başka şeylerin gerçekleri olarak inandırılmış olduğumuz gerçekler olarak aklımızda dursun. Buna da ikinci evre diyelim. Tabii bu kadarla kalmıyor. Üçüncü bir evre hayal edelim şimdi. Tanık olduğumuz gerçekler, sonradan bilgisine ulaştığımız gerçekler ve hemen dışında da varsaydığımız gerçekler mevcut. Varsaydığımız gerçekler mantığa ve istatistiğe dayalı gerçeklerdir. Örneğin ben şu an bunları size anlatırken Çin'de Hong Kong'un kenar mahallelerinde bebeklerini emziren kadınlar vardır. Bu kesinlikle gerçektir. Okyanusun altında avlanan büyük balıklar vardır. Ben bunlara ne şahit oldum ne de birinden işittim ama biliyorum. Türkiye'de şu an en az bir kadın cinayete kurban gitti. İstatistiki verilerle bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Varsayıma dayalı gerçekler eserinizde istatistiki verileri ne şekilde işlediğinize bağlı olarak etkisini kazanır. O sebeple diğer bahsettiğim gerçeklik evrenlerinden tamamen farklı bir etkisi vardır. Üniversitedeyken istatistik hocam Özer Serper şöyle derdi. İki türlü yalan vardır. Birisi kuyruklu yalan, diğeri istatistik. İstatistiki gerçekler insanda gerçek olup olmadıkları konusunda her zaman bir şüphe payı bırakır. Varsaydığımız bu gerçeklik alanının dışında o sebeple insanın daha kesin, daha kendisinden emin olmak isteyeceği bilgiler vardır. Yani bilimsel gerçeklik alanı vardır. Evrenin kanunları, yasalar, formüller, fizik kuralları veya sosyal bilimlerin ulaştığı işleyen kanunlar, toplumsal kanunlar, kullanılan bütün bilimsel gerçekler bu gerçeklik alanımıza girer. Bir uçağın uçacağına inanarak gidip o uçak için bilet almamız, sonra da gidip uçağın içine binmemiz ve uçmasını beklememiz çok ilginç bir şeydir. Aklımızda bu kesinlikle bilgilerin olması hayatımızı sürdürmemize yarar. Uçak örneğin %30, %40 oranlarında uçsaydı, bilet alsaydık, uçağa gidip binseydik ve bugün uçmadı, yapacak bir şey yok. Neden? Arıza mı var? Hayır. Hiçbir arıza yok. Uçakta hiçbir sorun yok. Ama bilim %40, %50 oranında en fazla bize kesinlik sunabiliyor deseydiler. Nasıl olurdu hayatımız? Daha sonra tekrar uçağa bilet alır mıydık? Almazdık. İşte bilimsel gerçeklikler kesindir ve hayatımızı kurmamızı, evrenle mücadele etmemizi sağlayan, aklımıza, evrene karşı, hayata karşı en sağlam, güvenilir şekilde yerleşen gerçekliklerdir. O sebeple bu gerçeklik alanını da önemsemeli ve anlatılarımıza ne şekilde yansıdığını her an farkındalıklı bir şekilde takip etmeliyiz. Şimdi farkındaysanız bilimsel gerçeklerle birlikte artık içinde yaşadığımız evrenin malzemesini tükettik. Yani içinde yaşadığımız evreni sınırlarına kadar varsayabiliyoruz. Aklımız bütün varsayımlarını oraya kadar kullanabiliyor. Öte yandan evreni işleten, evrenin tabi olduğu soyut yasaları da hayal ettik. Onu da bir gerçeklik alanına dönüştürdük. Artık evrene dair elimizde bir şey kalmadı. Eğer bir şey bulacaksak evrenin dışına çıkarak bulmamız gerekiyor. O sebeple sıradaki gerçeklik alanımız evrenin hemen dışındaki bir alan.
Pür gerçekler. Pür gerçekler anlatması en zor alan olabilir ama şöyle söyleyebilirim. İnsanlar pür gerçekleri hep idea olarak tasarlamışlardır. Platon'un idealar alemi evrenin hemen dışında evrene kaynaklık eden, evren hiç yokken kendi içinde evrenin bütün potansiyelini taşıyan bir alan şeklinde bulunan gerçeklikler. Bugün eğer masa, sandalye gibi nesneler varsa elimizde, o nesneler evren gerçekleşmeden önce potansiyel olarak bir alanda mevcut olduğu için var. Maske filmini düşünün. Maske öyle bir varlık ki birdenbire cebinden koskoca bir silah çıkabiliyor. Birdenbire bambaşka bir şeye dönüşebiliyor. Cebinden çıkardığı koca koca malzemeler nereden geliyor diye düşünüyorsunuz. Yani onu tekrar cebine koyuyor. Kayboluyor o şey ve nereye gittiğini bile düşünmüyoruz. Aslında bizden bir madde eksildiğinde bizim de eksilmemiz gerekir. Ama maske öyle bir varlık ki hiçbir şekilde eksilmiyor, azalmıyor, zarar görmüyor. Sürekli olarak da bir şeyler üretiyor. Bütün bu farklılıklar, cebinden çıkardığı o büyük cisim nereden geliyor olabilir diye düşündüğünüzde aklınıza gelebilecek tek yer idealar alemi oluyor. Evrenin bugüne kadar gerçekleşmiş ve bundan sonra da gerçekleşecek olan her şeyi pür gerçeklerin kaynaklık etmesiyle oluyor. Biz buna istersek Tanrı yaratıyor diyelim, istersek kendiliğinden oluyor. Bir şekilde evrenin dışında bu evreni var eden bir kaynak var diyelim. Sonuç olarak evrenin en başından itibaren bir potansiyelden bugüne geldiğini hayal edebiliyoruz. İşte bu pür gerçeklik alanı az önce saydığım bütün alanları kapsayan, evreni de dışarıdan çevreleyen bir potansiyel evreni. İhsan Oktay Anar'ın bir eserinde evrenin bir yerinde bir madde var olup tekrar yok oluyordu. Ve onun romanda işlediği biçime göre bu madde kısa bir an var olup yok olduğu için sonsuz bir enerji kaynağı olabiliyordu. Peki bu madde nereden gelip de evrende var oluyor sonra da tekrar yok oluyor? Bunun akılda dayandırılabileceği tek yer pür gerçeklik alanı. Evrenin hemen dışından evrene müdahale eden veya evrenin içine sokulan ayrıksı bir madde. İhsan Oktay Anar bu şekilde eserinde bir devri daim düşüncesi temellendirmiş oluyor. Bursa'dayken iki arkadaşımla bir kafede buluşmuştuk. Ben sonradan gitmiştim. Gittiğimde şunu tartışıyorlardı. Felsefe mi öncedir, matematik mi? Birisi felsefe öncedir diyordu, birisi de matematik. Bana da sordular, ben de matematik öncedir dedim. Çünkü pür matematik diye bir bilgi vardı aklımda. Pür matematik, evrenin hiç olmadığını düşünseniz dahi olan matematik. Yani evren hiç gerçekleşmemiş olarak hayal edin. Orada hala matematiğin yasaları geçerli olabiliyor. Mantığınız buna izin veriyor. Evrenden önceki bir alana gittiği için matematiği öncül olarak düşünmüştüm. Çünkü felsefe insanla beraber ortaya çıkan bir şey. Evren var olacak, ondan sonra da insan var olacak, insan felsefe yapmaya başlayacak filan. Ama şunu da düşünebilirsiniz, pür gerçeklik alanında yani idealar aleminde potansiyel olarak felsefe de yok mudur? Potansiyel olarak insan varsa felsefe de vardır diyebilirsiniz. Tıpkı matematik gibi felsefenin de o evrenin içerisinde yer alması gerektiğini düşünebilirsiniz. Bu da hayli derin bir konu, konuşması oldukça zor. Peki, pür gerçeklik alanının dışında başka bir alan, başka bir gerçeklik türü hayal edebilir miyiz? Ne dersiniz? Ben bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Pür gerçekliğin dışında ilahi gerçekler var. Aklımız bir kere var olmuş olduğumuz için bu varlığın kaynağını düşünmek zorundadır. Yani bir çatala sürüklenir sürekli olarak. Bu çatal varlığımızın kaynağına ilişkin yaratıldık mı yoksa farklı bir şekilde mi var olduk? Yani nasıl var olduğumuza ilişkin gerçekler. Bilinçli bir varlık tarafından yaratılmış olabiliriz veya
bilinci olmayan ama evreni oluşturma potansiyeli olan bir süreç tarafından var edilmiş olabiliriz. Bu boyuta da ilahi gerçekler diyorum. İlahi gerçekler anlatılarımıza insanların hem yazarın hem de karakterlerin kişiliğine kaçınılmaz olarak girerler. Çünkü az önce ne dedim? Her insan mutlaka ve mutlaka bu çatala sürüklenir. Önceki videolarımızdan hatırlarsanız insan varlığının eserde, daha doğrusu edebi eserlerde kaçınılmaz olarak bulunduğunu söylemiştim. İnsan bu yaratılma çatalına, yaratılıp yaratılmamış olma çatalına sürüklendiğine göre her insanın karakterinde mutlaka bunun etkilerinin olacağını varsayabiliriz. Kant, gerçekliğin, aklın, bilgisinin bir haritası çıkarıldığında ahlakın nereye denk düştüğünü ortaya koymuştu. İşte insanın iyi ve kötü eylemlerini bizler de gerçeklik dünyamızda bu ilahi gerçekler dediğim alana geldiğimizde iyiliği nasıl temellendireceğimize, kötülüğü nasıl temellendireceğimize ilişkin bir gerçeklikle yüzleşiyoruz. O sebeple bu gerçeklik alanı eserlerimizin en can alıcı noktasını oluşturabilir. İnsanı anlatırken, bir insanı örneğin bir roman yazarken Tanrı hakkındaki fikirleriyle birlikte resmetmediğiniz zaman mutlaka o insan eksik kalacaktır. Peki bu gerçeklik alanını da bitirelim burada. Bunun dışında bir gerçeklik alanı var mıdır? Onu soralım. Bakın, evreni düşündük, tanık olduğumuz gerçekler dedik, sonradan bilgisine ulaştığımız gerçekler dedik, varsaydığımız gerçekler dedik daha da geniş bir şekilde. Sonra bilimsel gerçekler dedik, evrene hakim olan kanunlardan bahsettik, evreni bitirdik. Evrenin dışına taştık, pür gerçekler, idealar alemi dedik. Bu gerçeklik alanını konuştuk. Sonra onun da dışında Tanrı'nın olup olmadığını varsaydığımız bir alana geldik. Bitti mi? Artık farklı bir gerçeklik alanı tasavvur edebilir miyiz? Ne dersiniz? Bir yazar gözüyle baktığımızda bir gerçeklik alanı daha tasavvur edebiliriz. Nasıl? Bütün bu gerçekleri kapsayan, kullanan, istediği gibi kullanan bir gerçeklik alanı daha var. O da fantastik gerçeklik. Fantastik gerçeklik, istediği alanın istediği noktasına ulaşıp, istediği noktasından bir gerçeklik parçasını alıp kullanacak şekilde özgür bir alandır. Tanık olunmuş alandan bir parça, sonradan bilgisine ulaşılmış alandan bir parça, pür gerçeklerden de bir parça alıp fantastik bir yaratık oluşturabilirsiniz. Kanatlı at fantastik bir hayvandır. Neden? Kimsenin şahit olduğu bir at değildir. Kimsenin görüp de bize anlattığı bir at değildir. Varsayılmış bir at da değildir. Çünkü istatistiki bilgilere göre olup olmadığını söyleyemeyiz. Yine bilimsel kanunlarla ispatlanabilecek bir hayvan değildir. Pür gerçeklik alanında potansiyel olarak tasavvur edilebilir ama şu ana kadar gerçekleşmemiş olduğu için belki ileride hayvanlar evrilerek kanatlı bir ata dönüşebilirler diyebilirsiniz. Onun dışında ilahi gerçeklik alanında da belki bir melek olarak tasarlayabilirsiniz. Yani Tanrı'nın yardımcısı veya Tanrı'nın işlerini gören kanatlı bir at, melek şeklinde tasavvur edebilirsiniz. Ama en nihayetinde fantastik gerçeklik alanında at ile kanatlı hayvanların iki uzvunu birbirinden koparıp alıp bir araya getirdiğinizde kanatlı uçan bir at tasavvur etmiş oluyorsunuz. Fantastik gerçeklik o kadar zengin malzemeli bir alandır ki dediğim gibi her noktadan her malzemeyi alıp bir araya getirerek kendi mantığınız, kendi yaratım gücünüz doğrultusunda yeni gerçeklik oluşturabilirsiniz. Bu yeni gerçekliğe isim verip insanlara onu anlatarak tanıtabilirsiniz. Böylece insanlar sizin fantastik dünyanızı anlatı aracılığıyla keşfetmiş olurlar. Bunun dışında ne söyleyebiliriz gerçekliğe dair? Yani insanın yazabileceği gerçekliğe dair bunun dışında ne söyleyebiliriz? Şunu çoktan çıkarsamış olduğunuzu umuyorum. Bütün bu gerçeklik alanlarını eserde dilediğiniz gibi, dilediğiniz uzunlukta, dilediğiniz bakış açısıyla
yansıtabilirsiniz. Bir eser tümüyle fantastik gerçeklik alanından oluşmak zorunda değil veya tümüyle tanık olduğumuz gerçeklerden oluşmak zorunda değil. Bütün bu gerçeklik alanlarını eserde belli bir yerde başlayıp bitecek veya belli bir yere malzeme olacak şekilde kullanabilirsiniz. Ama şöyle söyleyelim, şimdi burada aslında bitmedi. Zihnimizin dışında konumlandırdığımız bu gerçeklik alanlarının bir de zihnimizin içine yansıyan hali var. Zihnimizin içindeki boyutları var daha doğrusu. Zihnimizin gerçekliğinin eserlere nasıl yansıdığını ayrıca Dorit Kohn'un Şeffaf Zihinler, Kurmaca Eserlerde Bilincin Sunumu adlı eserine dayanarak ilerleyen videolarda işleyeceğim. Şimdilik o karmaşık konuyu bırakıyorum. Hem eseri yazan yazarın hem de eserdeki karakterlerin bu gerçeklik alanlarından nasipleneceğini kolaylıkla hayal edebiliriz. Bir yazarın kendini anlaması ve esere yansıtması bu gerçeklik alanlarını iyice anlamaktan geçiyor olabilir. O sebeple ilerleyen zamanlarda da diğer konuları anlatırken bu gerçeklik alanlarına başvurmaktan çekinmeyeceğim. Bir karakteri yazarken bu karakterin bilimsel gerçeklerden ne kadar haberdar olduğunu, hangi bilimsel gerçeklere bilgi olarak sahip olduğunu tasavvur edip ona göre şekillendirebiliriz bu karakteri. Bunun dışında inandığı gerçeklere verdiği önem, tanık olduğu gerçekleri değerlendirme potansiyeli, tanık olduğu gerçeklerden hangilerine odaklandığı, hangilerini önemsiz bulduğu, insanlara kendini anlatırken hangi gerçeklik alanlarından daha çok bahsettiğini, neye daha çok önem verdiğini dikkatle takip ederek yazarsak, karakterlerimizin daha ayakları yere basan kimseler olacağını görebiliriz. Az önce anlattığım gibi bir insanın Tanrı'ya ilişkin fikirleri burada saydığımız evrelerden birine denk geliyor. Bilime karşı ilgisi burada saydığımız evrelerden birine denk geliyor. Dinlediği insanlardan, okuduğu kitaplardan edindiği gerçeklikler burada saydığımız evrelerden birine denk geliyor. Bunların hepsi anlatılarımıza karakteri derinleştiren veya sığ bırakan şekilde yansıyabilir. Peki, gerçekliğin sınıflandırmasını burada şimdilik bırakıyorum. Ama dediğim gibi sonraki videolarda da söz konusu etmek istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bu bakış açısı size bir şeyler katmıştır. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.